modern savaşlar artık yalnızca cephede kazanılmıyor. Bazen tek bir gemi, onlarca savaş uçağından daha büyük bir küresel krize neden olabiliyor. 2021 yılında Süveyş kanalında karaya oturan Ever Given, bunu bütün dünyaya gösterdi. Küresel ticaret günlerce aksadı. Lojistik zincirleri kesintiye uğradı. Milyarlarca dolarlık ekonomik kayıp oluştu. O gün aslında yalnızca bir gemi karaya oturmadı. Küresel sistemin ne kadar kırılgan olduğu da bütün dünyaya gösterilmiş oldu. İşte bu nedenle 2030'lu yıllarda ülkeler yalnızca daha güçlü ordular kurmaya çalışmıyor. Aynı zamanda ticaret koridorlarını, enerji hatlarını ve veri akışlarını da kontrol etmeye çalışıyor. Bir ülke gelişmiş savaş uçakları üretebilir, yapay zeka sistemleri geliştirebilir veya uzay teknolojilerinde önemli ilerlemeler kaydedebilir. Ancak bütün bu kapasiteyi destekleyecek enerji kaynaklarına, güçlü lojistik altyapısına ve sürdürülebilir ticaret ağlarına sahip değilse, elde ettiği üstünlüğü uzun vadede koruması oldukça zorlaşır. Çünkü tarih boyunca küresel güçlerin ortak bir özelliği vardı. Bu ülkeler yalnızca üretim yapmıyor, aynı zamanda dünyanın kritik akışlarını da yönetebiliyordu. Ticaret yolları, enerji hatları, finans sistemleri ve bilgi ağları üzerinde kurulan etki, çoğu zaman askeri güç kadar belirleyici bir rol oynadı. Roma İmparatorluğundan Osmanlı İmparatorluğu'na, Britanya İmparatorluğundan modern dönemde Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok büyük güç, kendi dönemlerinin stratejik ağları üzerinde kurduğu hakimiyet sayesinde küresel ölçekte etki oluşturabildi. Bugün de benzer bir süreç yaşanıyor. Ancak bu kez rekabet, geçmişten farklı olarak yeni ticaret koridorları, enerji güzergahları, veri hatları ve küresel lojistik ağları üzerinden şekilleniyor. 2021 yılında Süveyş kanalında yaşanan Ever Given krizi, modern dünyanın ne kadar hassas dengeler üzerine kurulduğunu açık şekilde ortaya koydu. Tek bir geminin oluşturduğu tıkanıklık, küresel ticaret akışında milyarlarca dolarlık gecikmelere neden oldu ve lojistik zincirlerinin sanıldığından çok daha kırılgan olduğunu gösterdi. Bu olay aynı zamanda önemli bir gerçeği de hatırlattı. Günümüz dünyasında stratejik üstünlük yalnızca ne ürettiğinizde değil, o ürünlerin hangi ağlar üzerinden taşındığı ve bu ağların ne kadar güvenli olduğu ile de yakından bağlantılı. Süveyş kanalı krizinin ardından Kızıldeniz'de yaşanan güvenlik sorunları da aynı gerçeği yeniden ortaya koydu. Dünya ekonomisi, belirli geçiş noktalarına ve kritik lojistik hatlara beklenenden çok daha fazla bağımlı hale gelmişti. Bu gelişmelerin ardından birçok ülke alternatif güzergahlar oluşturmaya yöneldi. Yeni bağlantılar kurmak, farklı ulaşım hatları geliştirmek ve ticaret akışlarını daha güvenli koridorlara yaymak giderek daha önemli hale geldi. Bugün sıkça duyduğumuz kalkınma yolu, Orta Koridor, Hindistan-Orta Doğu Avrupa Koridoru ve benzeri girişimler yalnızca ekonomik projeler olarak görülmemeli. Bu projeler aynı zamanda jeopolitik etkileri olan stratejik girişimlerdir. Çünkü bir koridor üzerinden geçen yük yalnızca ürün taşımaz. Aynı zamanda yatırım çeker, ekonomik etki oluşturur, diplomatik ilişkileri güçlendirir ve ülkelerin stratejik nüfuz alanlarını genişletebilir. Bu nedenle koridorlar artık yalnızca lojistik kavramlar olarak değerlendirilmiyor. Günümüzde devletlerin ekonomik etkisini, bölgesel ağırlığını ve küresel konumunu belirleyen unsurlardan biri haline geliyorlar. Türkiye'nin avantajı da tam olarak bu noktada ortaya çıkıyor. Avrupa ile Asya, Kafkasya ile Akdeniz, Orta Doğu ile Avrupa ve Karadeniz ile Doğu Akdeniz arasındaki kesişim alanında bulunan Türkiye, dünyanın en önemli geçiş bölgelerinden birinde yer alıyor. Ancak coğrafi konum tek başına yeterli değil. Tarih boyunca stratejik noktalarda bulunan birçok ülke vardı. Fakat bu avantajı ekonomik güce, teknolojik kapasiteye ve kalıcı etkiye dönüştüremedikleri için sahip oldukları potansiyeli tam anlamıyla kullanamadılar. Bu nedenle asıl mesele yalnızca önemli bir geçiş noktasında bulunmak değil, bu konumu güçlü altyapılar, üretim kapasitesi, teknoloji yatırımları ve uluslararası bağlantılarla destekleyebilmektir. Asıl mesele, sahip olduğunuz coğrafi konumu nasıl değerlendirebildiğiniz.
Koridorları ne kadar güvenli hale getirebildiğiniz, altyapınızı ne ölçüde geliştirebildiğiniz ve küresel ticaret için ne kadar vazgeçilmez bir merkez haline gelebildiğiniz belirleyici olacaktır. Kalkınma Yolu projesi de tam olarak bu çerçevede değerlendirilmelidir. Basra Körfezi'nden başlayarak Irak üzerinden Türkiye'ye ulaşması planlanan bu koridor, yalnızca yeni bir ulaşım hattı oluşturmayı değil, bölgesel ticaretin yönünü yeniden şekillendirmeyi de amaçlıyor. 2023 yılında kamuoyuna sunulan ve Nisan 2024'te ilgili ülkeler arasında mutabakata varılan proje, Basra'dan başlayıp Bağdat ve Musul üzerinden Türkiye'ye uzanan yaklaşık 1200 kilometrelik demiryolu ve karayolu altyapısını kapsıyor. Tahmini maliyetinin 17 ila 20 milyar dolar arasında olacağı değerlendirilen bu koridorun, mevcut Süveyş kanalı rotasına kıyasla taşıma sürelerini yaklaşık 10 ila 15 gün azaltabileceği öngörülüyor. Eğer planlandığı şekilde tamamlanabilirse, Avrupa ile Körfez bölgesi arasındaki ticaret akışını hızlandırabilir, ulaşım maliyetlerini düşürebilir ve Türkiye'nin bölgesel lojistik merkez rolünü daha da güçlendirebilir. Ancak bu tür projelerin başarısı yalnızca inşa edilen yollarla veya demiryollarıyla ölçülmez. Güvenlik koşulları, siyasi istikrar, finansman kapasitesi ve uluslararası işbirliğinin sürdürülebilirliği de en az fiziksel altyapı kadar belirleyici olacaktır. Bu nedenle kalkınma yolu gibi girişimler yalnızca ulaştırma projeleri olarak değil, ekonomik, diplomatik ve jeostratejik sonuçlar doğurabilecek uzun vadeli yatırımlar olarak değerlendirilmelidir. Koridorların güvenliği de en az ekonomik boyutları kadar önemli. Çünkü küresel ticaret yalnızca hız ve maliyet avantajı aramaz, aynı zamanda istikrar, öngörülebilirlik ve güvenlik de ister. Bu nedenle deniz ulaşım yollarının güvenliği, enerji altyapılarının korunması ve stratejik ulaştırma ağlarının kesintisiz şekilde çalışabilmesi artık yalnızca ekonomik bir mesele olarak görülmüyor. Bu başlıklar aynı zamanda ulusal güvenlik ve jeostratejik planlamanın da temel unsurları arasında yer alıyor. Bu noktada Mavi Vatan yaklaşımını da yalnızca askeri bir konsept olarak değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü deniz ticaret yollarının güvenliği, enerji kaynaklarının korunması, kritik altyapıların devamlılığı ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilirliği aynı stratejik tablonun birbirine bağlı parçalarını oluşturuyor. Denizlerdeki rekabet artık yalnızca donanmaların rekabetiyle sınırlı değil. Enerji hatları, denizaltı veri kabloları ve kritik altyapılarda jeopolitik mücadelenin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Bu çerçevede Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında planlanan yaklaşık 101 kilometrelik denizaltı doğal gaz boru hattı, yalnızca enerji arz güvenliğini artırmayı hedefleyen teknik bir proje olarak değerlendirilmemeli. Aynı zamanda bu girişim, Doğu Akdeniz'de şekillenen yeni enerji jeopolitiği içinde Türkiye'nin kendi stratejik koridorlarını oluşturma iradesini de ortaya koyuyor. Son yıllarda Doğu Akdeniz'de İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan ve Mısır ekseninde geliştirilen enerji projeleri, bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirmeyi hedefledi. Türkiye ise kendi deniz yetki alanlarına ilişkin yaklaşımını ve bölgesel vizyonunu farklı projelerle desteklemeye devam ediyor. Bu nedenle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında planlanan enerji bağlantısı, yalnızca ekonomik bir yatırım olarak değil, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki uzun vadeli stratejik varlığını güçlendirmeye yönelik önemli bir jeopolitik hamle olarak da değerlendiriliyor. Çünkü 2030'lu yıllara doğru ilerlerken ülkeler yalnızca limanlarını ya da deniz yollarını korumayacak. Enerji hatlarını, denizaltı veri kablolarını ve kritik altyapılarını da korumak zorunda kalacak. İşte bu nedenle Mavi Vatan, yalnızca deniz yetki alanlarını tanımlayan bir güvenlik yaklaşımı değil. Aynı zamanda enerji güvenliğini, ticaret koridorlarını ve stratejik altyapıyı birlikte ele alan bütüncül bir jeopolitik vizyonu ifade ediyor. 2030 yılına doğru ilerlerken dünya yeni bir güç tanımı yapıyor. Bu yeni tanımın merkezinde yalnızca askeri kapasite yer almıyor, teknoloji, veri, yapay zeka, yarı iletken üretimi, uzay altyapıları ve küresel ticaret ağları da giderek daha belirleyici hale geliyor. Çünkü günümüzde güç yalnızca sahip olunan platformlarla ölçülmüyor. O platformları destekleyen bilgi birikimi, üretim kapasitesi, teknolojik bağımsızlık düzeyi ve geleceği şekillendirebilme yeteneği de en az fiziksel varlıklar kadar önem taşıyor.
Türkiye'de bu dönüşümün tam merkezinde yer alıyor. Son yıllarda savunma sanayinde önemli ilerlemeler kaydedildi, yeni nesil hava platformları geliştirildi, insansız sistemlerde dikkat çekici başarılar elde edildi ve uzay çalışmalarında yeni adımlar atıldı. Savunma elektroniğindeki gelişmeler ve yerli teknoloji projeleri de Türkiye'nin belirli alanlarda daha güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağladı. Bölgesel ölçekte ortaya çıkan sonuçlar, bu dönüşümün somut yansımaları olarak değerlendirilebilir. Ancak gelinen nokta bir son değil, daha çok yeni bir başlangıç niteliği taşıyor. Çünkü belki de en zorlu aşama, bundan sonraki dönemde kritik teknolojilerde kalıcı yetkinlik oluşturabilmek olacak. Önümüzde hala çözülmesi gereken önemli başlıklar bulunuyor. Motor teknolojileri, ileri seviye yarı iletken üretimi, kuantum araştırmaları, yüksek performanslı işlemciler, büyük ölçekli üretim kapasitesi ve güçlü bir yüksek teknoloji ekosistemi bu alanların başında geliyor. 2030 yılına giden yolda başarıyı belirleyecek unsur yalnızca yeni sistemler geliştirmek olmayacak. Aynı zamanda bu sistemlerin arkasındaki kritik teknolojileri üretebilmek, sürdürebilmek ve sürekli geliştirebilmek olacak. Önümüzdeki yıllarda başarıyı belirleyecek unsur yalnızca yeni projeler geliştirmek olmayacak. Asıl önemli olan, bu projeleri sürdürülebilir hale getirebilmek, insan kaynağını güçlendirebilmek, bilimsel üretimi artırabilmek ve teknolojiyi yalnızca kullanan değil, geliştiren ülkeler arasında yer alabilmek olacak. Bu nedenle önümüzde cevap bekleyen önemli bir soru bulunuyor. 2030 yılına gelindiğinde Türkiye, yeni teknolojileri uygulayan ülkeler arasında mı yer alacak, yoksa bu teknolojilerin gelişim yönünü belirleyen, standartlarını oluşturan ve küresel ölçekte etki üreten ülkelerden biri mi olacak? Çünkü tarih bize önemli bir gerçeği gösteriyor. Büyük dönüşüm dönemlerinde fark yaratanlar her zaman teknolojiyi ilk kullananlar olmuyor. Çoğu zaman oyunun kurallarını yazabilenler, standartları belirleyebilenler ve etraflarında güçlü ekosistemler oluşturabilenler daha kalıcı bir etki bırakıyor. İşte 2030 yılına doğru ilerlerken Türkiye'nin gerçek sınavı da tam olarak burada başlıyor. Bu yalnızca savunma sanayinin sınavı değil. Aynı zamanda ekonominin, bilimin, eğitimin, teknolojinin, diplomasinin ve uzun vadeli stratejik vizyonun ortak sınavı. Çünkü yeni dünya düzeninde güçlü olmak yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap verebilmekte mümkün olmayacak. Asıl belirleyici olan, geleceğin teknolojilerini geliştirebilmek, değişen dengeleri doğru okuyabilmek ve ortaya çıkacak yeni sistemi şekillendirebilecek kapasiteye sahip olmak olacak. Belki de 2030 yılına giderken sorulması gereken en önemli soru budur. Türkiye, değişen dünyanın sunduğu fırsatları ne ölçüde değerlendirebilecek ve yeni dönemin kuralları yazılırken hangi konumda yer alacak? Bu sorunun cevabını ise yalnızca bugün atılan adımlar değil, önümüzdeki yıllarda alınacak stratejik kararlar belirleyecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin önündeki en kritik eşik sizce hangisi? Motor teknolojilerinde tam bağımsızlık sağlamak mı, yarı iletken ve çip üretim kapasitesini geliştirmek mi, yapay zeka ile kuantum teknolojilerinde daha güçlü bir konuma ulaşmak mı, yoksa bütün bu alanları aynı stratejik mimari içerisinde bir araya getirebilmek mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz. Farklı bakış açıları ve değerlendirmeler, bu tür analizlerin çok daha zengin bir tartışma ortamı oluşturmasına katkı sağlıyor. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve yeni analizlerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Stratejik Odak ailesine katılarak bağımsız, veri temelli ve uzun soluklu analizlerin devam etmesine destek olabilir, hazırladığımız içeriklerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki analizde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.